Bugün biraz sizinle böyle yağmurlu bir havada varken güzel bir sohbet etmek istedim. Bu kadar karşılıklı bir şekilde oturup hiç konuşmadığımızı fark ettim. Belki biraz daha birbirimizi yakından tanımış oluruz. Bu arada biraz da 20 bin abone olduğumuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında kanalda ben oturup hiç kendimi anlatmadım. Biraz böyle beni videolarla da tanıyın istedim açıkçası. Gelin bir önce sizinle tanışalım. Adım Beyza, daha önce hiç tanışmadıysak. 33 yaşındayım. Aslında makine mühendisiyim. Yüksek lisans yaptım ve doktorayı da yarıda bıraktım açıkçası. 10 yıldır da farklı büyük şirketlerde, farklı sektörlerde iş tecrübem oldu. Fakat asıl gelmek istediğim konu biraz böyle düşüncemdeki değişiklikler, biraz böyle son zamanlarda fikirlerimde olan değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Asıl beni tanımanızı istediğim nokta burası. Bunlar sadece detaydı. Bu yıl başında 2025'e girerken daha önce de vloglarımda görmüşsünüzdür. Pınar'la Oğuz'la birlikte Amsterdam'da girmiştik. Ve böyle daha önce hiç sorgulamadığım bir böyle sorgulamaya girdim hayatımda. Bunun bu arada hani Amsterdam konuyla alakası yok. Sadece orada yılbaşına girerken gelen bir hissiyattı. Ve böyle hayatımda gerçekten ne yapmak istediğimi, yaptığım şeyi hiç bu kadar düşündüğüm bir yıl olmamıştı. Belki de insanın yaşla getirdiği, yaşla değiştirdiği bir şey. Ben de düşüncelerin içerisinde böyle kendimi bulmaya çalıştığım bir süreç aslında. Ve farklı şeyler yapmak istediğime karar verdim. Aslında biraz YouTube serüvenim de bu şekilde başladı. Bu arada hiçbir arkadaşıma oturup öncesinde işte ben böyle bir şey yapacağım, nasıl olur diye de sormadım. Ve hatta kanala açıp videolar yüklemeye devam ettikten sonra da bunu kimseye söylemedim. Aslında bu biraz benim kendi kendime göstermek istediğim bir adımdı. İnsanlara sorduğumda farklı cevaplar da alabilirdim. Açıkçası biraz bunu duymak da herhalde beni çekindirdi. Yapmak istediğim şeyden emindim ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yapabilecek miyim? Nasıl bir süreç olacak? Şöyle sesimi daha iyi duyun, şuraya takayım. Daha önce hiç deneyimlediğim bir şey değil. Özellikle en başta verdiğim detaya bakacak olursak ben de o işte 90'lı yıllardaki hepimizin öğretildiği, öğrendiği, eğitim hayatını güzel bir şekilde tamamla. Daha sonra işte güzel bir kariyer planla, güzel şirketlerde çalış, başarılar elde et gibi 90'lı yılların büyüdüğü çocuklardan bir tanesiyim. Ve bana da o dönem açıkçası bunun zaten en doğrusu bu olduğunu ben de kabul etmiştim. Ve yaptığım şeylerde hep buna ulaşmak için hedefler koymuştum açıkçası. Yani iyi bir üniversiteye gideyim, gerçekten elimden gelenin en iyisini yapayım. Hani böyle çok büyük hırslarım veya işte hani kendine zarar verecek kadar değil ama yani yapabiliyorsan en iyisini yap kafasındaydım ve gerçekten onun için de emek vermekten hiç kaçınmadım. Bu benim iş hayatımda da böyleydi, üniversite hayatımda da böyleydi. Ve birçok insanın da böyle. Yani biliyorum siz de böylesiniz. Ve içinde gerçekten geçirdiğim bu 10 yıla baktığımda oturup da hiç sorguladığımı hatırlamıyorum. Ya benim için gerçekten olması gereken, kendi yolumda kendimi rahat ettiğim, bildiğim bir yoldu açıkçası. Bu yıl başında dediğim gibi yani bilmiyorum yaşın da getirdiği bir şey mi? Ben şu duygu ve düşünceye girdim. Daha sonra yapmak istediğim bir şeyi yapmadığım için pişman olmak istemedim. Ve hayatımız çok rutin. Farklı şeyler denemek, farklı yemek yemek bile olabilir. Farklı bir insanla tanışmak, farklı bir ülkeyi gezmek, farklı bir kahve tadına bakmak, farklı bir kitap okumak. Hani senin bugünkü düşüncenden bir adım öteye götürebilecek herhangi bir şeyi yapmak konusunda bir açlığım olduğunu fark ettim. Ve bunu yapmazsam ileride daha da pişman olacaktım. Ve beni hep çok korkutur. Hani böyle işte diyelim ki 80-90 yaşına gelmiş insanlara böyle sorarlar ya işte ne yapmak isterdin işte falan diye. Beni çok etkileyen bir görüntü oluyor. Yani böyle insanların o anki pişmanlık yaşama korkusunu böyle çok fazla hissediyorum o tarz şeylerde. Ve herkesin bir kez hayatı var. Ve ben de dedim ki YouTube'a başlamak için
Ve ben YouTube'u hep oldum olası izleyen bir insanım ve hep YouTube'un içerisinde insanlarla böyle bağ kurmayı, onları izlemeyi, hayatlarını paylaştıklarında ben de kendime bir şeyler bulabildiğim, çok şey öğrendiğim bir platform ve dolayısıyla ben YouTube'da vakit geçirmeyi hep çok seven bir insandım. Ve hiç aklımın ucundan da bir şey yapmak geçmiyordu bu zamana kadar. Ve sonrasında biraz daha böyle benim de fikirlerimi, duygularımı paylaşmak istediğim bir şeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bunu biraz böyle Instagram'dan paylaştığın zaman çok o iletişimi kurulamıyor. Yani gerçekten bu YouTube'daki samimiyeti tam orada hissettirilemiyor. Yani biraz daha görsel ve işte hani biraz daha görsel kalıyor. Biraz daha yapay kalıyor. Biraz daha karşılaştırma kalıyor bir şeyleri görsel olduğu zaman. Tabii ki oradan da iletişim kurmayı çok seviyorum. Hatta bu sabah sizinle bu şeylere birer isim verdik. Bu İsmet bu arada. İsmet, Necip, Fikri, Muhittin ve Can olarak benim oyuncaklarıma hep birlikte isim verdik. Ben böyle bu tarz şeyleri paylaşmayı, biraz birlikte saçmalamayı seviyorum açıkçası ve insanlarda bu samimiyeti gördüğüm zaman da biraz paylaşmakta biraz daha rahat hissediyorum. Belki herkes gibi dışarıdan biraz daha soğuk gözüküyoruz. İnsanlarla iletişim kurdukça ve zamanla bu biraz daha değişiyor. Tabii ki yani herkesin mizacı farklı. Ama biraz da ben bunu anlatamadığım için de size oturup bir kahve eşliğinde bunu anlatmaya karar verdim. Bu arada şu an çalışmıyorum. Bu kısmını paylaşmamda bir sakınca yok sanırım. Yakın zamanda işten ayrıldım ve biraz daha hayatımda neler yapmak istediğime odaklanmak istediğimi fark ettim. Biraz süreçte buralara getirdi beni ama bu benim hep bir senedir aklımda olan bir şeydi. Bilmiyorum, daha sonrasında tekrar belki kurumsal hayata geri dönerim. Şu an açıkçası orada ne yapmak istediğime de henüz karar vermedim ve benim için her şey çok yeni. Fakat biraz daha sizinle yakın olmak için zamanım oldu ve fırsatım oldu. Dolayısıyla bunu da sizinle biraz daha yakın bağ kurarak, biraz daha böyle işte oturup konuşma fırsatı bu zamana kadar bulamıyordum. Çünkü ben YouTube videolarını işte hafta içi çekmeyi bırakın hafta sonu sadece çekebiliyordum. Hafta içi işte mesaiden sonra eve gelip yemek falan o işleri hallettikten sonra gece 12'ye kadar böyle 2-3 gün editleyip sonrasında böyle işte cuma günü yayınlamaya çalışıyordum ve cumaya yetiştirmeye çalışıyordum. Benim için ama yine de çok keyifliydi. Yani böyle hani zoraki yaptığım bir süreç değildi. Edit yapmayı da çok seviyorum. Bir şeyler çekmeyi de çok seviyorum. Bir şeyler çekerken hep güzel olması kaygısını da taşımıyorum açıkçası. Ama tabii bazen arada insanız böyle modumuz yerinde olunca da o tarz şeyler de çekmek istiyorum. Biraz daha o tarz şeyleri Instagram'da paylaşıyorum. Beni de Instagram'dan bu arada takip edebilirsiniz. Şuraya ismimi bırakırım. Oradan da böyle işte biraz daha seyahat, yemek ve işte yeni deneyimler, biraz daha hayat tarzıyla alakalı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İnsanın bazen böyle kafasını toparlayamadığı ve içinde bir sesin bir şeyler yapması gerektiğini ve ne yapması gerektiğini bilemediği bir dönemindesindir. Belki sen de benim gibi bir şeyler yeniden kurmak, inşa etmek istiyorsundur. Belki ben de sana böyle bu konuda bir yoldaş olurum. Sen de belki bu videoyu izlerken biraz daha bak başka insanlar da böyle düşünüyor dersin. Videoyu bu yüzden çekiyorum açıkçası. Çünkü insanların oturup bunları çok fazla konuşmadığı, hayatın içerisinde, rutinin içerisinde akıp giderken böyle duramadığımızı fark ettim ve ben işimden ayrıldığımdaki süreçten biraz daha korkuyordum. Benim için çok belirsiz bir şeydi ve yani karşılaşacağımı bilmiyordum. Çünkü üniversiteden işte herkes gibi işte liseyi oku, üniversiteye git, üniversiteden sonra hemen iş bul. İşe başladığında yüksek lisans da yap. Yüksek lisansı bitirdim, doktoraya devam ettim falan ve işte o arada şirket değiştirdim derken falan böyle yani sürekli koşturduğum bir hayatım oldu bu zamana kadar. Tabii başarının tek adı bu değil. Başarmaya çalıştığım veya yapmak istediğim şeyler o dönemde o şekildeydi. Şimdi biraz daha farklı şeyler yapmak beni mutlu eder mi diye düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Arada aklınıza geliyor mu durup
hayatınızda hani neden çok keyif alıyorsunuz diye. Ben bu arada spor yapmaktan çok keyif alıyorum. Yani gerçekten hani böyle vücut çalışmak vesaire değil de deşarj olmak için spor yapmayı çok seviyorum. Şu anda da pilates, işte reformer falan yapıyorum. Bu dönem şu an bana bunun iyi geldiğini fark ettim. Bazen böyle modum yüksek olduğunda yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Hava güzelse özellikle beni o da çok böyle dinlendiriyor. Hem ruhen hem fiziken de o serotonin bana çok iyi geliyor. Biraz daha iyi gelen şeyleri yapmayı seviyorum. Onun dışında Lego yapmayı çok seviyorum. Biraz takip ediyorsanız evimizde olan Legolardan arada gözüküyordur. Göstermeye de çalışıyorum. Ama onun için ayrı bir belki bölüm yaparız. Bu arada ben ve Koray eşim 1+1 bir evde yaşıyoruz. Evimizin gerçekten her bir köşesini kendi zevkimize göre döşedik ve işte kirlendirdik. Ve ben gerçekten evimizi inanılmaz seviyorum ve keyif alıyorum. Her bir köşesine bir şey yaptıkça da inanılmaz mutlu oluyorum. Legolar da biraz böyle hissettiren şeyler. Yani aslında biraz ben Lego'yu hani önüme çıkan her seriyi yapayım değil de böyle baktığımda o vitrine bana gerçekten iyi gelsin, gözüme hoş gelsin, güzel bir dekor olsun, oturup birlikte işte şu zaman yapmıştık diyelim. Hatta bir tane öyle bir video fikrim de var. Koray'la birlikte oturup video yaparken böyle sohbet ettiğimiz bir video çekmeyi de planlıyorum. Biraz daha bu tarz videoları arttırmayı planlıyorum. Bu arada diğer gerçekten keyif aldığım şeylerden bir tanesi de seyahat etmek. Seyahat etmek beni gerçekten modumu çok değiştiriyor ve iyi geliyor. İyi gelen yerlere gitmek istiyorum. Bu sene mesela hedeflerimde, ya hedef derken yapsam çok iyi olur dediğim şeylerden bir tanesinde bir uzak doğu ülkesi görmek vardı. Denk geldi ve gidebildik. Japonya'yı görme fırsatım oldu. Gerçekten güzel bir deneyimdi. O vloglarımı da izleyebilirsiniz. Gayet eğlenceli, keyifli vakit geçirdiğimiz bir seyahat serisi oldu. Size de böyle paylaşmaya çalıştım kendimi keşfederken. Yine görmediğimiz yerlerde bu yıl Sicilya'yı görme şansımız oldu. Yaz tatilimizi biraz öyle bir şey planladık. Bu arada yaz tatilinde yeni bir yer görmeye çalışmak da biraz yorucu gerçekten. Ama bunu göze alarak biraz tercih ettik. Çünkü gerçekten Sicilya'ya gittiğimde hani biraz böyle denize de girmek, biraz da işte böyle tarihi dokusunu da görmek istiyorduk. O anlamda bizim için o da güzel bir deneyim oldu. Tabii beklentilerinizi bir yere gitmeden önce araştırıp karşılayabileceğini ve o beklentilerde gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü her yer aynı şekilde aynı şeyleri sunmuyor. Bu konuda daha aldığınız şeyler belirli ise ve değiştiremiyorsanız veya bunu tercih ediyorsanız onu da araştırmanızı tavsiye ederim. İnsanlar neler yaşamış, ben bunları merak ediyorum. Onları da o yüzden de paylaşmak istiyorum sizinle. Hani gidince çünkü orada şok olmak, farklı şeyler görmek herkesin o anlamda hoşuna da gitmeyebilir. Yani deniz tatili deyince gerçekten böyle sadece yatmak, dinlenmek isteyen insanlar olabilir. Veya işte hani evet ben sabah denize gireyim, akşam işte şehrin içerisinde dolaşayım, orada bir oturayım, kahve içeyim gibi şeyler düşünüyorsanız o yüzden de biraz araştırmak önemli. Ben de biraz bu konuda hem Instagram'da hem de YouTube'da içerik paylaşmaya çalışıyorum. Bir de bu sene daha önce Viyana'ya gitmemiştik. Haftaya da Viyana'ya gideceğiz. Benim için gerçekten bu sene görmediğim 3 tane güzel yeri görme şansım oldu. Umarım önümüzdeki sene de böyle seyahatlerimiz olur. Hayatta sizi mutlu eden şeylerin değiştiği ve gerçekten o yaştaysanız bu tarz deneyimler beni artık daha mutlu ediyor. Ve biraz daha mindset olarak da bu tarafa yöneldim ve bu tarafta şeyler paylaşmayı da seviyorum. Viyana'yı şimdi biraz araştırmaya başlayacağım. Tabii biz bu arada gezerken böyle hani orayı da görelim, burayı da görelim dense tabii ki gitmişken görülecek yerler ve güzel yerlerde vakit geçirmeyi seviyorum ama ben oturup kahve içmeyi de seviyorum. Orada hani o şehrin insanları gibi bir bölgesinde oturup yemek yemeyi de seviyorum. Sadece böyle turistik noktaları gezip böyle hızlı işte yaşamayı çok sevmiyorum açıkçası. Biraz da bu benim mesela seyahat deneyimlerimde değişen bir şey oldu. O yüzden belki işte Viyana vlogu paylaşırım.
Ama böyle hani işte şu noktaya gidin, şu noktaya gidin, şu noktaya gidin değil. Daha çok böyle biz keyif alabileceğimiz rota oluşturuyoruz. Gezdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte. Öncesinden de işte şuralara gitsek falan diye araştırıp ona göre bir rota oluşturuyoruz. Tabii ki bu rota her zaman o şekilde olmayabiliyor. Yani seyahat biraz da bir meditasyon ve biraz da böyle gerçekten dinlendirici bir aktivite olması lazım. Evet, Japonya'ya gittiğimde gerçekten inanılmaz heyecanlanmışım. Çünkü daha önce hem o kadar uzak bir yere gitmemiştim ve bu kadar farklı bir kültüre de gitmemiştim. Ve gerçekten inanılmaz beğendim. Yani Japonya gerçekten çok farklı bir yerde. Ve çok etkilendiğim de bir yerde. Siz görmek istediğiniz için zaten günde 20.000 adım attığımız böyle bir 12 günümüz var. Ve son artık zamanlarda biz böyle ayaklarımızın altı ağrıyıp böyle ağrı bantlarıyla falan dolaştığımız bir zamandı. Tabii her zaman böyle olmaz ama bir daha Japonya'ya gitsem biraz daha böyle keyif alacağım bir daha önce keyif aldığım yerlere tekrar gitmeyi isterim. Böyle yani seyahat etmek, işte Lego, yemek yemeyi çok severim. Yeni şeyler denemeyi çok severim. O yüzden mesela Japon mutfağı da benim çok hoşuma gitti. Tabii ki burada yediğimiz Japon mutfağı, işte denediğimiz restoranlar vardı ama orada evet farklı. Yani her şeyin yerinde yemek gerçekten farklı. Böyle biraz da kapalı da olmamak lazım. Damak tadımıza çok uygun şeyler de vardı. Çok farklı şeyler de vardı. Yine de bunu bir kere denenmeli. Eğer sevilmiyorsa da bir daha yemezsin veya işte tercih etmezsin. Onu deneyimlemeyi de seviyorum açıkçası. O yüzden biraz daha böyle yemek de paylaşmaya çalışıyorum. Gittiğimiz yerleri de paylaşmaya çalışıyorum. Orada işte çay seremonisine katılmıştık. O da farklı bir deneyimdi. O tarz böyle farklı şeyleri denemeyi de seviyorum. Genel olarak böyle sizinle muhabbet etmek de bana iyi geldi. Eğer öyle aynı duygulardaysak size de umarım iyi gelmiştir. Dediğim gibi istediğiniz zaman bana yazabilirsiniz videonun altına veya Instagram'dan. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.